And once our clinic in Munich has a lot of experience, does all our clinical trials with all our new products, and I'm sure you will learn a lot from her. 20 senedir bu konuda tecrübesi olan bir hekim meslektaşımız. Kendisi şu anda bizim Münih'teki kliniğimizin yöneticisi ve bizim şirketimize 2020 yılında dahil oldu. Thank you very much, Dr. Kreiner, and thank you very much for bringing us here. I'm very happy and feel very excited to have training with you tonight. And I would like just to say 2 minutes, a little bit of what my clinical experiences are. I'm here for giving to you and supporting you my clinical experience with this line. And I can really say that the first time when I started to use the products, I saw that I injected too much. So I had to change the way of injection, and I also needed to change the volume. So shortly I just have to say to you, I use today more indications like fine lines or frame because I feel very safe with the products. I have no blue marks or bumps. And secondly, it's 30 to 40% less of the volume that I injected with other products. I don't mention any names. And the duration is quite long. I never say 1 year, but as you know, as doctors, it's a very individual, but I see very long-term duration. So, oh, sorry. Okay. Yes, I know. Kısaca şöyle özetleyeyim. Ben klinikte bu ürünle uygulamaya başladığımdan beri şöyle bir tecrübe yaşadım. Normal kullandığım ürünlerden %30 ila 40 oranında daha az ürün enjekte etmem gerektiğini gördüm ve enjekte tekniklerimi yenilemem, düzeltmem gerekti. Bu birincisiydi. İkincisi de bu ürünlerde benim doğru teknikle, doğru volüm kullanıldığı zaman hiçbir şekilde bir kabarıklık, şişme, morarma, kanama gibi bir yan etkiyle karşılaşmamam benim için çok önemli bir faktördü. Şimdi size kliniğimde uygulamış olduğum bazı teknikleri sizinle paylaşmak istiyorum. So, we're going to make, do you hear me? Yes. We're going to make very interesting indications today, injections. We're going to start with a patient that have a very full face. You can see she's very full if you put her up. But she has, what her problem is that she wants the nasolabial and the mandibular line. Because here she has a little bit of the pressor muscle, so I want to shape her up. I don't see if you see, but I will make two injections, one injection here and one injection here, because if she made a lifting, I should have this nice line, but I will use the Malian 3 Expert with a bent cannula, and I will also make her nasolabial fold with a Malian 2 LT. Ameliyat 3'ü çenesinin alt kısmına uygulayacağım. Ameliyat 3'ü nazolabial bölgeyi uygulayacağım. Hastamızın gayet dolgun bir yüzü var. Sadece bu bölgelerde biraz toparlama ve buradaki dilin kırışıklıklarının azaltılması ihtiyacı var. So, first of all, I want to just continue to say that the dose regime that I have provided the company with is extremely important, because the high lifting, the technology behind the product needs really to slow down the volume what you are used to. Otherwise, you will have a lot of quite a lot of problems. And what I always have done. Tekrar şunu söylemek istiyorum. Şirketin, yani üretici firmanın size tavsiye ettiği dozajlara mutlaka uymanız gerekiyor. Normalde kullandığınız ürünlerden %30 ila 40 oranında daha az miktar injekte etmeniz gerekiyor. Aksi takdirde büyük sorunlarla karşılaşabilirsiniz. And what I did in the beginning was that I always work like that. I'm doing the Lidicae now,
block with lidocaine without adrenaline. Adrenalin içermeyen bir lidocaine iğne yapıyorum şu anda. To learn a little bit about the product, I always took the patients back after 2 weeks' time to really see the effect of what I've injected. Bu ürünleri ilk kullanmaya başladığım zamanlarda hastalarıma 2 hafta sonra mutlaka kliniğe geri çağırarak enjekte ettiğim ürünün gerçek etkisini görmek istedim. And what I saw of the first 10 patients was that I having injected too much. İlk 10 hastamda gördüğüm şey gereğinden fazla miktarda enjekte ettiğim oldu. So what I did was that I reduced the volume, and I understood that even if you are beginners or if you are advanced doctors, I think it's a very good service for the patient to really see them, and if there is correction needed, I do that. Bu ürünleri kullanmaya yeni başlayan caddeli kimseniz hastalarınızı kliniğe 2 hafta içinde geri çağırıp gerekli düzeltmeler olup olmadığını kontrol etmeniz çok önemlidir. So what I'm doing now, I'm putting the block, the orbital block for the nasolabial, and I put the block here in the mandibula. And then I put also 2 drops of lidocaine because I'm going to use quite a thick needle to make the hole in the skin. Oldukça kalın bir iğne kullanacağım için bu bölgeyi de birkaç damla anestezi vererek bu bölgeyi de uyuşturuyorum. So when I'm doing the mandibular line, I always take care about the nerve going down, and then when it hatta ilerlerken buradaki sinirleri çok dikkat etmem gerekiyor. and you can almost feel the nerve. So what I'm doing is that I'm never going inside when I'm doing this injection. I'm never going inside with a sharp needle. With a blend needle, you don't have any bleedings or you don't attack the nerve. Hiçbir zaman ben keskin uçlu iğne kullanmıyorum. Bu sayede sinirlere hiçbir zaman zarar vermiyorum ve kanama gibi bir yan etkiyle karşılaşmıyorum. So we start with the nasolabial fold. When you saw the picture of my patients that I had with the zygomal and the nasolabial was two sessions. It was first the zygomal. After 2 weeks' time, I did the nasolabial. Görmüş olduğunuz resimlerde hastalarında önce zigomal uygulaması yaptım. Daha sonra nasolabial bölgesinde ikinci seansta uygulamayı yaptım. So when you have a patient with a nasolabial fold very deep, I should really give you the advice to make a little bit of the zygomal first step and then do the nasolabial, because it's like a soldiers, you know, you need to fill her up before and then you do the nasolabial. Nazolabial çizgisi çok derin olan hastalarda öncelikle sigara uygulaması yapmanızı kesinlikle tavsiye ederim. Çünkü o bölgeyi önce doldurmak gerekir, daha sonra şekillendirebilirsiniz. I always take photos before, immediately after, and after 2 weeks' time. Ben her çalışmamda hastanın önce uygulama öncesi, uygulamadan hemen sonra ve 2 hafta sonra olmak üzere fotoğraflarını çekerim. And I'm planning my treatment. I don't want to go in and out and in and out. I make it simple because I believe in simple techniques that not traumatizing the skin or bleedings. That's the best techniques. Ve benim tekniğim her zaman için önceden plan yapmaktır. Çünkü pek çok yere delik açarak girip çıkmak istemiyorum. Bu şekilde travmaya uğratmak istemiyorum. Buradaki cildi kanama yapmak istemiyorum. Tek bir hareketle enjeksiyonu gerçekleştirmek istiyorum. Okay, so what's the plan? What is the planning? I'm planning with the length of the needle. So I am planning 1, I'm planning 2, and I'm planning 3. I don't go back. I know exactly how much I have to inject, and I just go forward. So we start. İğnenin boyuyla yapıyorum. 3 ayrı yerden enjekte etmem gerektiğini görüyorum. Tam olarak ne miktarda enjekte etmem gerektiğini hesaplayabiliyorum. And in this area, it's quite close to the nose.
I always aspirate because there is the risk. We had some cases with the necrosis of the nose. So I'm always in this part. I am always making an aspiration, and I am injecting very, very slowly. Bu bölge buruna çok yakın olduğu için mutlaka aspirasyon yapmak gerekiyor. Bizim bu burun bölgesinde nekroz yan etkisiyle karşılaştığımız oldu. O yüzden mutlaka aspirasyon önemli ve enjeksiyonun çok yavaş bir şekilde yapılması gerekiyor. And when I have a deep nasolabial fall, I always go and doing the triangle because then I'm really lifting it up. And here I also aspirate. Çok derin nazolabial katlarda veya çizgilerde bir üçgen şeklinde hareket ediyorum. Böylelikle yukarı doğru kaldırma etkisini de yaratmak istiyorum. When I'm ready, I'm pressing devam ediyorum. implant into the nose, not like this. Because, and also it's very important to not go in the line. You have to go 1 millimeter inside the line because of the mimic of the patient. She's laughing, she can put it up and you have a bigger fold after 2 weeks' time. Hastanın mimiklerini düşünerek burnuna doğru itmek gerekiyor implantı. Çünkü hasta gülümsediğinde bu katman, buradaki kat daha çok şişerek olduğundan daha büyük bir görüntü yaratabilir. Oh, it was my fault, okay? I did wrong. Good that you saw it, then I will teach you something. Benim hatam oldu, o yüzden. Can you hold here, please? Okay, I show you now. I did something wrong myself, so I will show you. Ben bir hata yaptım, size de göstermek istiyorum. This is a syringe, and I did a thing that was wrong. When I was taking this off, I didn't hold my finger and did this. So I moved this one, so that means that it goes away from the needle. Bu şeyi açarken, enjektörü açarken alttan da elinizle sabitleyip tutarak çevirmek gerekiyor. Öyle yapmadığım için açıldı. Okay, so we go again. Şimdi tekrar kullanacağım. Thank you. And you can see the patient, she's really relaxed, she has no pain. Bakın hastamız hiç acı hissetmediği için son derece sakin. And I injecting very, very slowly. Ve ben çok yavaş bir şekilde enjekte ediyorum. And immediately after I put the gauze so the patient can hold with her right hand. Hemen sonra gazlı bez koyuyorum üzerine. So she's a little bit concentrated on her right hand. Bunu tutmasını sağlıyorum. Böylece sağ eline konsantre oluyor. So here you see, this is, if you go exactly in the line, she will put it up. If you go inside 1 millimeter, bakın tam çizginin üzerine enjekte ederseniz hasta güldüğünde yukarı hareket edecektir. 1 milimetre içine doğru enjekte etmek gerekir. and I'm aspirating, you saw that. Aspirasyona devam ediyorum. I'm turning the needle up into and doing a triangle aspirate. Yine aspirasyon yaparak üçgen oluşturuyorum. İçe doğru iğneyi. And as you can see, the patient, she's totally relaxed. She has no pain. Hasta hiç acı duymuyor. You see her eyes. And I believe in that because this procedure, and you see also I'm controlling the depth of my injection by lifting the needle a little bit. İğneyi biraz yukarı doğru kaldırarak enjeksiyonun derinliğini de sürekli kontrol altında tutuyorum. I believe slow injections, very good planning. You have no bruising, you have no hematoma if you do that. It's really true. Çok iyi bir planlama ve çok yavaş enjeksiyonla hematom ve morarma, şişme gibi yan etkilerden kurtulabileceğini biliyorum. So I injected totally 0.6 both sides, also 0.6 one side and 0.6 the other side. And you saw her line, they were quite long, so it's not a very big volume. Her iki tarafa da 0.6'lık bir enjeksiyon yaptım. O çizginin son derece uzun olduğunu görmüştük. O yüzden oldukça az bir miktar bu. So afterwards I'm doing the pressure and then I let her do like this. Now we do the mandibula. Do we have any questions about this? Daha sonra hafif bir basınç uyguluyorum buraya. Şimdi
mandibüler hatları geçeceğim. Bu uygulamayla ilgili sorusu olan varsa onları alabilirim. So, I am using both an orbital frame and in the volume zygomal or zygomal bone, cheekbones, or chin, or mandibular line, this blend cannula, okay? And it's very safe. Very flexible. Bu son derece esnek bir kanül burada kullanacağım. Çene, elmacık kemikleri ve mandibüler bölgesinde bu kanülü çok güvenli bir şekilde kullanabiliyorum. Can you ask her if she has some effect of the anesthesia? Anestezinin etkisi var mı? Yani bir şey hissediyor musunuz ellerinizde? Efendim? Şuranızı hissediyor musunuz şu anda? Evet. Biraz öyle misin? Dudağınızda bir şey var mı? Şişlik dudakta çok. Okay, she doesn't feel the lip, but she feels the chin. Okay, we start, okay. But anyway, when you're doing the implant of the chin, the mandibular line, you need to really feel the bone, so you don't put it too low. A little bit over, like where I've been making the points, the drawing. And she's not reacting. You saw her? İmplantı çok aşağıya koyacağız ve bakın hastalık bir tepki göstermedi. Acı hissetmiyor. And I'm taking in the needle and I am lifting it up so I make the hole in the skin. And the most important thing is that you are making the hole the way that you are going in with a blend cannula. Ve burada bakın çok dikkatli bir şekilde ama hızlı yani tek bir hareketle bu girişi yapmak. The grip of the syringe when you are injecting, start to have this grip, not this one, because it's much more difficult. And stretch the skin. Şekline bakın lütfen. Şırınmayı tutuş şekline bakın. And then I'm just going very, not aggressive, but I'm really working in. Şimdi gelerek agresif olmaksızın oldukça güçlü bir şekilde içeri yerleştirin. And now I'm starting to inject. Look at her eyes. Şimdi enjekte etmeye başlıyorum. She's very relaxed. Gözlerine bakın hastanın son And I'm feeling all the time where I have the point of my cannula. Kanülün ucunun nerede olduğunu sürekli olarak parmağımla kontrol ediyorum. And injecting very slowly. Ve çok yavaş bir şekilde enjekte ediyorum. And then afterwards, when I've done the volume treatment, I never tell the patients to massage the area. 0.3. 0.3'lük bir uygulama yaptım. Bu tarz hacim uygulamalarında hastaya buraya masaj yapmalarını hiçbir zaman söylemem. Thank you. Thank you, she said. And here you see, I have no bleeding, I have no hematoma, everything is perfect. Bakın hiçbir kanama yok, hiçbir hematom yok. Her şey biraz önce olduğu gibi, hiçbir değişiklik yok. And the patients can go back to work after this session. Ve hasta bu seanstan sonra işine geri dönebilir. LT, lunchtime. LT zaten lunch time'ın kısaltılmış. Yani sanki öğle molası gibi. And now you see the grip. And here is a little bit, you know, of smas and a little bit of tissue and muscles. You need to go a little bit, take the first push a little bit. And now you see I'm lifting up the cannula. Görüyorsunuz. And Sert bir şekilde buraya girmek gerekiyor. Kaslar ve look at her eyes. ile. She's totally relaxed. Ancak bakın gözlerine hastanın tamamen rahat. But it's important to really draw the lines and to feel it also. Where is the bone? Where is the end of the bone? So I'm really following nicely, so I don't put it too low, because then she will have a bag. Ancak önceden hem bu işaretlemeyi yapmak hem de kemiğin yerini çok iyi tespit etmek önemli. İmplantı gereğinden fazla aşağıya koymak istemiyorum. Aksi takdirde burada bir bombe oluşur. And then
I take our hyaluronic acid serum. I always Daha sonra serumu uyguluyorum hastamıza. I'm always making this little bit massage afterwards, putting some hydrating cream and some makeup. So I will show you. And now I feel the implant very well. Bakın implantı çok iyi hissediyorum elimle. Bu serumla nemlendiriyorum ve çok hafif bir makyaj yapıyorum üzerine. Şimdi göstereceğim size. So I put her a little bit nice so she can go away and have lunch with her husband. Eşiyle öğlen yemeğine gidecek. Onun için ufak bir makyaj yapıyorum. And of course now immediately eyes. Thank you. Thank you. Give applause to her because she was very good. When I am treating, you saw the little boy with this chin. This is, he was just 21 years old, and I said to him, of course you need an implant, a silicone implant. But he was very young, and Ben biraz önce size o erkek çocuğunla yaptığım çalışmayı gösterdim. Aslında onun silikon bir implanta ihtiyacı var. Bunu kendisi de söyledim ama çok genç bir hasta. And then I said to him that we try, we make this, and if you are happy, you can do when you are a little bit older. You can do this silicone implant in plastic surgery, of course. Ve ona dedim ki bunu biz bir deneyelim. Hoşuna giderse biraz daha sen büyüyüp olgunlaştıktan sonra plastik cerrahide buraya silikon taktırman gerekir dedim. Silikon bir implant taktırman gerekir dedim. Okay. Yeah. Okay. The chin. I wanted to next time when I'm here, I will explain every picture for you. But it's very important when you put the chin implant that you put it very high up, not too low. In the middle of the chin, you have to make the implant. Then you can sculpture it, because otherwise you have a drop chin, and this is not funny. But you saw also the duration of this. As it was 7 months, it was very good still. Okay. O hasta üzerinde şu çok önemli. İmplantı oldukça yukarı yerleştirmek lazım. Daha sonra elinizle şekillendirmek lazım. Çünkü aşağıya yerleştirirsiniz. Aşağı doğru düşer çok kısa bir süre içinde. 10 ay sonra çekilmiş olan resmi gördüğünüz hala daha iyi görünüyor. Yeah. Okay. Yes, you can make that if you can. We have the orbital frame. We have two kinds of patients. Orbital frame'de iki tür hasta ile karşılaşabiliyoruz. There is one, the dark lines. Gözaltı morlukları olabiliyor. And that is because they have very lack of fat, and you can see the vessels under. That's why most of the patients have dark lines. Bunun sebebi de hastada yağ miktarının azlığıdır. Yani yüzünde yağ oranı çok az olduğu için damarlar yüzeyde görünmektedir. Bu yüzden de morluklar ortaya çıkar, gözaltı morlukları ortaya çıkar. And you have the patients, those patients are normally very young. Bu hastalar genellikle çok genç hastalardır. And then you have the group of patients. Can you see that, please? Oturabilir misiniz lütfen? Okay. Oh, good. Okay, don't laugh. This is the first time for you. Anyway, don't laugh, okay? Because here you can see, and can you close your eyes? Kapatabilir misiniz gözünüzü? Here you can see the compartments is starting, the muscle is a little bit weak, and Bakın burada kasların biraz güçsüzleşmeye başladığını görüyoruz. so he has a beginning to a bag, eye bags, right? Gözaltı torbaları oluşmaya başlamak üzere.
But he also have the tear through. He also have the dark lines. So this is two indications in one person. You are very normal, but this is the case, okay? Her iki indikasyonda var bu hastamızda. And you can see here the same. Aynı. You see? Bu tarafta da Here var. you see, and then the tear, so the line. Okay, so I will show you now what I'm doing. Size şimdi nasıl bir uygulama yaptığını göstereceğim bu hastalarda. First of all, I have to check where the orbital the of the bone. Önce orbital bölgede bu kemiğin tam yerini tespit ediyorum. I never go inside this area. Bu alanın içine hiç girmem. And to really know where I need to put the implant, I need to press the eye a little bit so the bag is coming out. İmplantı tam nereye koyacağımı görebilmek için gözün üzerine hafifçe bastırıyorum ki torbanın tam nerede oluşmakta olduğunu tespit edeyim. So here we have to do the infiltration. İşte infiltrasyonu burada gerçekleştirmemiz gerekiyor. And when you are using the blood cannula, you can be very safe during the treatment. Tedavinin son derece risksiz olmasını sağlayabilirsiniz. Okay. So you see now? Yeah. You see? Görüyorsunuz değil mi? Okay. Because I want him to be so. Volcano. So I had put Emla for about now 45 minutes, but I don't want to hurt him, so I put a lidocaine drop where I'm going to make the hole in the 45 dakika önce anestezi kremini sürdüm ama birkaç damla da iğneyi sokacağım noktada yine uyuşturucu vermek istiyorum. Yani uyuşturmak istiyorum o bölgeyi. Hastanın ağrı hissetmesini istemiyorum. And then I wait a little bit, and you see he didn't react. And then I have to Bakın hiçbir reaksiyon göstermedi. Acı hissetmiyor çünkü. go in and lift up, Yukarı doğru kaldırıyorum. go out, Dışa doğru çekiyorum. and this is a Malian Şu an LT smooth line, Amerian LT smooth 8 line milligram per milliliter. ürünü kullanıyorum. 8 miligram. And see, it's like water, you know, you see it? Bakın ucunda görebiliyor musunuz? Okay, so what I'm doing, I feel safe now because I have drawn the mark where I have to go. İşaretlerimi yaptım. Hastanın uyuştuğunu da biliyorum. And now, Rahat hareket edebilirim. stretching the skin, and I'm Şimdi going giriyorum. as long as I can. And now you see where I am. Şimdi tam olarak nerede olduğunu hissedebiliyorum. And you see he's relaxed, he Bakın feels. son derece rahat hasta. Hiçbir acı hissetmiyor. I'm looking at the syringe, how much I am injecting, but I also feel with my thumb. Hem şırıngayı kontrol ediyorum. Ne kadar enjekte ettiğini görmek için hem de baş parmağımla hissediyorum. And it's very important to inject slowly with a nice flow in the syringe. So you don't stop, inject, and you know, you have to inject all the time out. Enjeksiyon akışını iğneyi geri çekerken sürekli olarak devam ettirmeniz gerekiyor. Yani bir enjeksiyonu bırakarak değil, sürekli bir enjeksiyonu devam ettirerek dışarı çıkmanız gerekiyor. And after that, I am pressing it downwards, Bundan sonra aşağı doğru like this with my bastırıyorum. thumb. Bakın baş parmağımla. And you see, we will see in after some minutes that it will be very nice. So I just put his hand, no, I don't put his hand, the trainer has to help me. Çok iyi bir sonuç aldım. And I need to do one more incision because I didn't reach and
there are longer needles also, but I want to get in the direction. I don't want to have the risk that I am putting it wrong, because sometimes it's... Bir insizyon daha gerçekleştireceğim. Çünkü daha uzun iğne boyları var ama doğru yere gittiğinden emin olmak için iki ayrı insizyonda bu enjeksiyonu gerçekleştirmek istiyorum. So, okay, he was reacting a little bit, I'm sorry. Hafif bir tepki verdi, az bir acı hissetti sanıyorum, özür dilerim. 2 drops of the lidocaine. Lidocaine uygulamasında 2 damla. I have a better lamp in my clinic, so, but this is okay. But now I have to put it a little bit like this. Benim kliniğimdeki ışık tabii bundan çok daha iyi. And now I just ask him, this is hurt? Acıyor mu beyefendi? No. And here you can see the vessels coming very nicely. No pain here. Damarını çok net görüyoruz. No pain. Acı yok değil mi? And you see it's almost no bleeding. Bakın neredeyse hiç kanama yok. And here I go straight up. Yukarı Very. doğru hareket ediyorum. There I am with the bone. I have to go back. I controlling where I have the point. Baktım. Tam olarak izinin nerede olduğunu elimle kontrol ediyorum sürekli. And I injecting very slowly Çok yavaşça enjekte ediyorum. and feeling very well. Ve çok net bir şekilde hissedebiliyorum enjekte ettiğimi. And now I'm finished. Ve şimdi işim bitiyor. Can you just? And immediately after, make some pressure, and I always make some massage immediately after with our. Hemen sonrasında Because I want to feel nicely. nemlendiricimizi kullanarak masaj İmplant. yapıyorum. İmplantı hissetmek istiyorum burada. Bu serumu yedirerek sürüyorum masaj yaparak. Do you have any questions so far? Sorusu olan var mı şimdiye kadar uygulamalarda? So I don't believe in to make puncture or micro injection in this area with a sharp needle. I just Ben bu bölgede mikro enjeksiyon yapmaya inanmıyorum. Yani ucuz silgiyle çalışmıyorum. my philosophy is that I have a line, I have a wrinkle, I go where I have it, and I fill it up. So easy. Benim felsefem çok basit. Bir kat veya çizgi varsa, bir kırışıklık varsa oraya ulaşıp onu dolduruyorum. So I done the 2 lidocaine. Yine silikon uyguladım. So on this side I injected 0.20, no, 35. Bu tarafa 0.35'lik bir uygulama yapmıştım. Okay, I have to press. Just press and we can talk. Biraz bastırayım ben. Don't go forward because this is the thing. Konuşalım. The bruising that coming from this little needle, this needle is very small. But if you are going with a sharp needle and you are risking a lot, and they come in home with big bruising. So I just put my finger on. Bu iğneden kaynaklanan morarma çok minik bir nokta şeklinde olacak. Ancak diğer iğne türünde daha büyük bir risk alıyoruz. Sıcak bütün gözaltı tamamen yanan türlü morarmış olarak da. So I do the medial part now, and Dr. Kreiner is helping me. Şimdi medial bölümü yapacağım. Doktor Kreiner bana yardımcı olacak. Have you seen this before? Bunu daha önce görmüş müydünüz? Evet. Yes. Okay. Do you feel that I do it differently or? Sizce ben farklı yapıyor muyum yoksa aynı mı? Farklı. Different.
Okay. Cesur. Eh? Efendim? Cesur yapıyor. You're very brave. But you know, the thing is that there is no problem for you. First of all, I need to know the anatomy, of course, but there's no risk with this needle. Tabii önce anatomiyi çok iyi tanımam gerekiyor hastanın anatomisini o kesin ama bu kullandığı iğneyle hiçbir risk yok zaten. Okay, we are ready. Evet, hazırız. This is I am happy that it happened to me. It's not a big bruising, but it will be a little small over point. But it's happened also to me. Bana da oluyor yani böyle şeyler. Burada çok ufak bir morarma olacak. And you don't need to feel afraid about if you invest in this needle and you're working with the right volume that I'm telling you don't need to be afraid, okay? Bu iğneyle çalışırsanız ve tavsiye edilen volümler çerçevesinde çalışırsanız korkmanız gerektirecek hiçbir şey olmaz. So if we just look at him now. Bakalım bu tarafa ne olmuş. And yeah, I want to show that. So if you look here now, if you see in his Bakın, he's full. gözaltı daha dolgun. And in a couple of, the product will work in a couple of hours very well, but he has not this like he had before. 2 Okay? saat içinde bu gözaltı boyu çok daha azalmış olacak. Şu an bile azaldı zaten. Is the next patient ready? Bir sonraki hastamız hazır mı? Yes. So you can look at him afterwards, okay? So I just So look at him now. Bakın He şimdi. looks much fresh, okay? Çok daha I will put some makeup on, he will be fine. genç So bir görüntüsü var. give him applause because he Bir saniye bekleyebilir misiniz? I am using for the orbital, now we're going to do a lip. Şimdi bir bakacağız. With the orbital frame, I'm using the 27 gauge blend needle, the short one. I prefer to make 2 ways. And when I'm doing the Zigomol, I'm using the 22, sometimes not blend. Depending on if there is a man with a lot of tissue, I need not the blend one because it's difficult to go deep. I'm never putting under the muscle. I'm putting over the muscle. İğneyi her zaman kasın üstüne yerleştiriyorum. Hiçbir altına yerleştiriyorum. Bir de erkek hasta üzerinde çalışıyorsam çok kas yapısı kuvvetliyse esnek iğne kullanmıyorum. Rigid iğne kullanıyorum. So this is the next patient, and we would like to help her with a lip augmentation. Hastamız bir dudak augmentasyonu istiyor. And when I'm looking at a patient, they wanted me to help them with the lip augmentation, I asked them, do you want a small lip or medium or large? Ben hastalarıma her zaman yani And dudak also augmentasyonu için gelenleri That's the choice also with the product. küçük, A Malian orta, LT or one or a Malian beauty lip. büyük dudak istediğiniz So sorun. that's the first ürüne thing. karar veriyorum önce. And then I am looking not only concentrating on her lip, I am looking at the shape of her face. How is her profile? Sonra sadece dudakları üzerine konsantre olmuyorum. The line. Onun yüz profiline bakıyorum. If she has a very prominent chin or not prominent chin.
çok belirgin veya belirgin olmayan bir çenesi olabilir. I need to work more maybe on the lower lip and a little bit less on her upper lip. So it's a little bit of art. Dudak üzerinde daha çok çalışmam gerektiğini kararlaştırıyorum. So when I see her, she had very big, nice volume on her lower lip. And Alt dudağı oldukça hacimli, güzel. what I would like to do, I will show you my technique now. Şimdi size uyguladığım tekniği I don't want her lip to stand out. I want to shape her lip so in the profile it's round. Şekillendirmek istiyorum. Böylece profilden yuvarlak bir görüntü elde etmek istiyorum. And then I use my mirror and I show her, is this okay? I show her that I will lift it up and I will show you exactly my technique. Ve daha sonra aynada elde edeceği sonucu kendisine gösteriyorum. And I didn't take photos on her, so I have to do it now. O hastamın resmini çekmemiştim. O yüzden şimdi çekeceğim. So, I always take the same distance. Gerçekten çok sevdiğim işler. It's really to sculpture. And the lip is so delicate. Çünkü şekil veriyorsunuz dudaklara ve dudak son derece hassas bir yapıya sahip. So I'm thanking Dr. Kreiner every time that I'm injecting. Thank you for this product because it's so easy to inject. It's beautiful. I don't see the lumpness. Of course, it's also the technique. And the most important thing that I really love, the patients coming back after 4 months and they're still there. Ben her uygulamayı yaptığımda Dr. Kreiner'e bir kez daha teşekkür ediyorum. Böyle güzel bir ürünü bulduğu için. Çünkü hiçbir kabartı ortaya çıkmadan çok rahat bir şekilde enjekte ediliyor. Tabii teknik de önemli. Some of the greedy people, they say, I want the product that's what I want in 2 months because I want her back, I want her back, I want her back. Big mistake because she will tell her friends, I have a lip that lasts for 6 months and she will bring 10 more news. Yani 2 ay dayanan bir ürün kullanmak hastada hani onun geri gelmesini sağlar mantığı yanlış. Çünkü daha uzun süre dayanan, örneğin 6 ay boyunca dayanan bir dudağa sahip olduğunda 10 arkadaşına daha tavsiye edecek size. In this case, I'm not doing the orbital frame, the block. I'm doing a mucosa. I never do a treatment without lidocaine on the lip. Ben her zaman yani dudak üzerinde çalışırken mutlaka anestezi kullanıyorum. So I'm going just where the mucosa, look at her, she's not reacting. I'm doing a mucosa infiltration, I will show you. I'm injecting very slowly. I turn in the needle laterally. Döndürüyorum. And I'm going not out, I'm just turning it medial. Doğru değil, medyal olarak çeviriyorum. And then I go to the other side. Sonra diğer tarafa geçiyorum. Because for me it's easier to inject on the opposite side than to stand like this. Çünkü benim için ters yönden enjekte etmek daha kolay. And you can look at her eyes. She's almost not reacting. Bakın hastamız neredeyse hiçbir tepki göstermiyor. And I'm always using the 30 gauge needle with this, with all the block or anesthesia that I'm doing. I'm not using 27 because it's quite thick needle. It's very important to really inject slowly and wait. Çok yavaş enjekte etmek ve beklemek çok önemli. And I also, excuse me, I also, when I'm doing a lower lip augmentation, I always aspirate because there are quite a lot of vessels in the lower lip and I go quite deep to the muscle. And it happened to me one time that the lip went white. So I'm always aspirating. The same in the glabella area if I do with the mammalian one. I'm always aspirating, especially in this line here because you have vessels. Just some tips. Bir kez benim yaptığım bir uygulamada bütün alt duran bembeyaz olduğuna rastladım. O yüzden mutlaka aspirasyon yapmak gerekiyor. Alt dudakta
çok sayıda damar bulunan bölgelerden biri. So, normally they use linear technique. Normalde lineer teknik kullanılır. They do 1 and 2. 1, 2 yerden giriş yaparlar. And I find out that I didn't have this lifting out the leg result that I wanted. Ama bu teknikle I never had done punctual technique because this I think is crazy. I'm sorry, but why should I do it in the lip? The lip has muscles and it has fat. So that's why kas ve yağ var. I'm going quite deep. Oldukça derine enjekte etmem But gerekiyor. to have the lifting up the lip Ama like yukarı this, doğru I will show you kaldırma now what I'm doing. etkisini yaratmak için ne yaptığımı şimdi göstereceğim. So there are 2 points it's very important. İki çok önemli nokta var. This one Burası and this one. ve burası. The highest point on the upper leg. Üst dudağın en uç noktası. And I'm doing, this is the step 1. I'm putting my finger, Bu adım 1. so I'm lifting up the lip. Open your Bakın parmağımı buraya koyuyorum ve dudağı yukarı doğru kaldırıyorum. Ağzınızı açar mısınız lütfen? And exactly where the mucosa is ending and the red lip is coming, Mukozanın It's bittiği here. ve kırmızı dudak çizgisinin başladığı yeri tespit ediyorum. I have this point and I going in this direction. Bu noktadan bu yöne doğru giriş yapıyorum. Deep up to the point, Derin, injecting slowly derine giriyorum ve on my way out, yavaş bir şekilde dışarıya iğneyi çekerken turning the needle horizontally up to the vermilion border, ilmeği yatay olarak vermilyon border'a and then I do a çeviriyorum. fan. This is what I'm always doing to get it out. İşte dışa doğru kalkma görüntüsünü bu şekilde sağlıyorum. And then immediately after I am making quite a strong massage. She doesn't feel anything, so I can do Hemen that. ardından oldukça sert bir masaj uyguluyorum. Hasta zaten bir şey hissetmediği için bunu yapabilirim. This was the first one. Now I take the second one. Bu Here, birincisi. the same Şimdi ikinci uygulamayı direction. yapıyorum. Yine aynı yöne doğru. Turning it up Yukarı horizontally doğru yatay aksesle çeviriyorum. and out. Ve dışa doğru. In the center part, the medial part is 1, 2, 3, and then in the lateral part I just can do 1 because then I'm finishing with a linear. Medial alanda 1, 2, 3 kez tam dışa yaklaştığım alanda lineer hareket etmem gerektiği için tek bir kez. So I injected 0.25 in that leg. Bu dudağa 0.5'lik bir uygulama yapmış oldum. So you see, Bakın, planning the procedure, making it correctly, having the plan and know why you are doing it and how you are doing it, then you are going to be successful. Take time, think about to massage it, and you see it's beautiful turn out. çok iyi planlamam gerekiyor. Bu plan sayesinde tam istediğiniz Do you see the difference? sahip olabiliyorsunuz. Farkı görebiliyor musunuz? Anladılar. And I know Amelia how it works, so I don't put in 0.4 in this side and 0.4 in the other side because I know it's too much. Ben Amelia'yı çok iyi tanıdığım için ürün olarak 0.4 koymuyorum. And Daha now fazla geleceğini you see düşünüyorum. she's relaxed, she has no pain. Burada hastamız son derece rahat, hiçbir acı hissetmiyor. Where the difference of the mucosa ends and the red lip is coming, Yine bu You kuzunun make bitip the- kırmızı dudak you çizgisini enter in with the needle. başladığı çizgiyi tespit edip And look how I'm holding my finger. buradan giriyorum. Bakın parmağımı nasıl tutuyorum. And turn it a little bit more out. Biraz daha dışa doğru çeviriyorum. And I'm always looking at the syringe
how much I'm injecting the first 2 points, so I know I'm not overcorrecting on the other side. Gözüm her zaman şırıngada ne kadar enjekte ettiğimi görüyorum ki diğer tarafa göre daha fazla enjekte etmeyeyim. And then I going up again. Don't go out and do a new hole. Just stay where you are. Then you have more risk for less risk for bleeding. İğneyi dışarı tamamen çekip başka bir yerden tekrar delik açmayın. O zaman kanama riskini arttırmış olursunuz. Going here, just injecting a little bit. So, Burada biraz totally 0.5. Toplam 0.5 oldu. And if you have a young patient, Hastanız genç bir kişi ise, did you see the patients on my presentation, Dr. Kreiner, the young one, the very young one? Hastanızda çok genç bir hasta vardı. Why should I make a vermilion border on her? She has a sharp, nice vermilion border. I don't need to do that. Zaten gayet güzel bir vermenin border çizgisi var. Onu neden tekrardan yapıyoruz? Üzerinde çalışıyoruz. And now, of course, she will have some eyes. Şimdi bunu koyacağız. Dudağın benzerini. So, if you see her now, don't smile. Don't smile. Don't smile. Tamam, gülümsemeyin. Look at her, but look at her profile. Şimdi de profiline bakın. Look how beautiful the lip is coming out. Bakın dudak ne kadar güzel dışarı doğru. It's really pretty. Çıkıyor, yuvarlak bir şekilde. Teşekkür ederiz. Thank you. If I am doing the lower lip, I am not using this technique, of course. I'm doing a linear technique. Tabii alt dudakta bu tekniği kullanmıyorum. I am not using the lifting technique. Kullanmıyorum. To have it out, I put the vermilion border in the center, so I get a little bit of root, and then I put it here, and maybe I do the. It is depending, but I'm not using this technique in the lower lip. Bu tekniği alt dudakta kullanmıyorum. Lineer tekniği kullanıyorum alt dudakta. Do you know this man? Bu arada söylüyor musunuz? Sit up, please. Sit up. Sit up so we see you. So, here is, you remember the other patient, the picture of Dr. Kreiner. Dr. Kreiner'in gösterdiği resmi hatırlatmak istiyorum size. So the picture of, yes. And this is a typical, that patient coming from Turkey. o hasta da Türkiye'den geliyordu. And of course there is some hyperpigmentation. There is also pigmentation in the skin, but I'm sure that we're going to improve it a lot. Tabii kendi cildinden kaynaklanan bir aşırı pigmentasyon da var. Ancak bunu büyük ölçüde bertaraf edebileceğimizi biliyorum. So here I'm putting the anesthesia. Here I just going to do. Buraya anestezi uygulayacağım. So here I put the anesthesia. Just a second, I'm sorry. Okay, so I'm sure that we can improve a lot just to lift it up. And you see he has also a little bit of starting with some small bags. But I will just concentrate on this line. Ancak ben şimdi buradaki çizgi üzerine
So, ask him if it's painful here. Acı hissediyor musunuz? No? I know that Mr. Serkan is a smoker Sigara and a heavy içiyor. smoker, and this is also quite important to know. They bleed more. Bu önemli bir bilgi çünkü You can take sigara the next kullananlar patient. daha çok kanıyor. So now I have to look here. Okay, we do that aside. Go ahead. Şimdi diğer tarafı da aynı uygulamayı yapacağım. Okay, so now I am the top of the needle is there. You saw his eyes, he was not in pain. Bakın hiçbir acı hissetmedi hasta. Bir tepkisi olmadığını gördünüz. Gözlerinizi kapar mısınız sen? And I feel it with my hand. Elimle hissediyorum. Here is the needle, here is the point. İğne vuracağım. And here I need to go a little bit more up because he has, Burada biraz daha yukarı doğru çıkmam gerekiyor. he had like a triangle, okay? Çünkü But you can also see, very nice here, his hyperpigmentation also on his upper leg. Bakın aslında bu hiper Do you see that? üst göz kapağında da var. Very good. I'm up here. See? Görüyorsunuz değil mi? And when you are using the blend cannula, there is no risk for disturbing the tear. What is the name? Tear. Tear trough. Kullanırken gözaltı, pardon, gözyaşı torbalarına, kanallarına bir zarar vermiyorsunuz. So we are ready. 0.2 each side. 0.2'lik uygulama Some yaptık. ice, please. Her tarafa buz alabilir miyim biraz? But he has a hyperpigmentation also on his upper lid. So Üst göz maybe he could kapağında use some blanching cream. There is some very good medical skincare line for blanching the whitening cream. This should also be good for you. beyazlatıcı krem kullanmasını tavsiye ederim. So the last patient is coming in, I hope. Which product did you use in this? And Which product did you I use used in this? Amalian Smooth Line 1 Amalian Smooth Line 1'i kullandım burada. because Smooth Line 1. smooth line, and this is I feel more comfortable really with that. Bu üründe kendimi çok rahat hissediyorum. So pressing. Burayı bastırıyorum. Thank
Teşekkür ediyoruz Berkan Bey. So I'm fast today. Son hastamızdı. Tamam. Thank you. The last. Yeah, come. Pardon, bir hastamız daha varmış. So, just a second. Can somebody help me maybe, Servet? Versa? Wait. Lester. This patient was injected 2 months ago. Bu hastamız 2 ay önce bu hastamızı 2 ay önce enjekte etmiştik. With mammalian product, Bir ameliyat ürünü kullandık. mammalian 2LT. Ameliyat 2 LT kullandık. And this patient needs a stronger product because she had quite deep folds. Daha güçlü bir, daha yoğun bir ürüne ihtiyacı var. Çünkü yüzündeki çizgiler, kırışıklıklar oldukça derin. I will show you, and I will show you it when she's in upright position. I am using a mammalian 3 expert line when I have very deep folds. Çok derin çizgiler olduğunda ameliyat 3'ü kullanıyorum. If it's not the patient that I can do combination therapy with a Zygamo and after nasolabial, because then I don't need a mammalian 3 on her nasolabial folds. Okay? Aslında kombine tedavi uygulayabileceğim hastalarda bu ürünü Do you understand the way I am thinking? Düşünce şeklini anlayabiliyor musunuz? Zygamo ile başlıyorum. Daha sonra nazolabial bölgeye geçiyorum. I put some emblem on her because her lines. Emla koydum biraz yüzüne. If you look at her in an upright position, Oturabilir misiniz bir? you will see that those lines Bu çizgiler are deep, okay? gerçekten And derin. especially here, Özellikle burada. to make a zygam on her, because she has a very full face, Oldukça da dolgun bir she yüzü will var. look like a cat. Bir kediye benzer. You Aslında know, sadece böyle this is not uygulama pretty. yaparsın. So I prefer in her to make a two-step treatment, and that İki means kademeli bir tedavi uygulamak istiyorum. first with mammalian 3, Önce ameliyat 3'ü kullanacağım. because this product with the technology and the particle size is extremely lifting capacity. Çünkü bu ürünün partikül boyutu ve üstün teknolojisi sayesinde müthiş bir kaldırma gücü var, özelliği var. And so when I have this, I do first mammalian 3, not too much volume, and then I add, after 2 weeks' time, a mammalian 1 or maybe 2. So I make a sandwich treatment on her. Yani orada bir sandviç tedavisi uygulayacağım diyebilirim. Şimdi ameliyat 3'ü kullanıyorum. Çok az bir boyun. 2 hafta sonra tekrar çağıracağım. Ameliyat 2 ya So da 1 today I kullanacağım. will make a mammalian 2 here, and from here to here a mammalian 3, because I need to lift the fold up. Bu katı yukarı doğru kaldırmam gerektiği için alt kısma ameliyat 3, daha üst kısma ameliyat 2 uygulayacağım. Because the fold from the nose area, it's not so deep. Çünkü burun bölgesinde kas çok da derin değil. Sonuç sıfır. Biraz sonra. It's also very successful for me to use the cannula in this case. If you, for example, do the Zygamo a little bit, you can just turn the cannula and go downwards and make with the cannula nasolabial fold. Yine koloni kullanarak nazolabial katı da bu maddeyle doldurmak mümkün olabiliyor. So here I will inject a mammalian LT2
Burada ameliyim MT2'yi kullanacağım. And I will do the same test. Can you hold your hand like this? Thank you. So I just recognizing where I have the fold a little bit inside, Bakın katı going in, biraz daha aspirating, altından aspire ederek and then I'm injecting. başlıyorum. I'm aspirating, Aspire etmeye devam ediyorum. and then I'm going. Here it's a little bit sensitive, I know. Burası biraz sensitif bir, duyarlı bir bölge diyorum. This is mammalian 3. Buraya ameliyat 3 uyguluyorum. So here I look now the depth. I go in quite deep. Bakın, You look oldukça how deep I derine am. giriyorum. It's also very important to really see with lifting the needle nicely. You can control where you are. Hafifçe kaldırarak tam olarak hangi derinlikte olduğunuzu kontrol edebilirsiniz. And then I can really put it inwards. I feel it Ve daha nicely. sonra parmaklarımla içe doğru itebiliyorum. And I controlling the length of the needle going in the right level. Boynunu kontrol ederek. And as you can see, she has quite a long fold, so I will need. Görüyorum. Oldukça uzun bir kat var burada. And of course, I will inform her that it will swell. Ve burada bir şişme olacağını önceden hastaya söylüyorum. That it will swell. And I always prepare my patient. I say, it will swell. You know why? Because the product works. Her zaman And I am hastalarıma explaining. hazırlarım bu konuda. Şişme olacak çünkü ürün işe yarayacak, çalışmaya başlayacak. And I am explaining for them that it's like a sponge. If you have a sponge, you know, a sponge, you are having a dry sponge, it's very little. When you put it in water, it becomes very big. And when you dry it, it becomes small again. This is exactly the same thing, because then they understand why. So if I'm calling my patient when I'm treating them with mammalian 3 because it will swell, they say, I'm very swelling. Great! Ben onlara bunun bir sünger etkisi gösterdiğini anlatırım. Yani ilacın hangi mantıkla çalıştığını anlatırım. Sünger nasıl kuruyken küçüktür, ıslandığında büyür. Ameliyat 3 ürünü de sünger gibi işleve sahip olduğu için şişecektir, büyüyecektir ve bu büyüme oluyorsa demek ki tedavi etkili olmuş demektir diye açıkladım. Later, you can make a touch-up with the last volume cylinder, but not in one session. So, you know, to build a nice relation with your patients, I've seen it for so many years. Make it two-step, even it takes time for you. She coming back, you call her if after 3 months, so here, is everything all right? It's not like you buy a car, you ask after 6 years to buy a new one. And if you call them and say, I would like to have a control of you because I'm interested to see how long it lasts and so on. Then you are building a relation with them. Benim yıllardır gördüğüm şey şu ki hastalarınızla iyi bir iletişim içinde olmak çok önemli. Sizin zamanınızı alacak bile olsa tedaviyi mümkün olduğunca 2 ayrı kademede yapmaya çalışmanızı öneririm ve tedavi uyguladıktan 2-3 ay sonra hastayı arayıp bir kontrol muayenesini çağırmak, durumunun ne olduğunu gözlemlemek son derece önemlidir hastayla olan ilişkimiz açısından. So, I will make a little bit touch over the mammalian 3, a little bit here over mammalian 2 LT. Ameliyat 3'ün üzerine çok hafif bir ameliyat enjekte edeceğim. I know her folds because her folds were very, very, very deep. And I know the product will give her the lifting that I want to give. So I'm not making it like, because if you see her now, she's much better. Take some cream on. Kaldırma sağlayacağını biliyorum.
O yüzden doğru miktarda kullanmanın önemini bir kez daha vurgulamak istiyorum. So after this injection, I put it inside and I put the gauze on my here and I try to really massage it well. Bu enjeksiyondan sonra da gazlı bez yardımıyla hafif sert bir masaj uygulayarak yerleştiriyorum implanta. Thank you very much. This was very And of course, I'm making afterwards pictures, and then immediately after, and then after 2 weeks' time when they're coming back. Why I'm making pictures? Of course, it takes time, but I want to be secure that the patient's coming back and say, I don't see anything. Okay, if she's right, she's right. If she's wrong, she's right. Because my patients are always right. Okay, if they are not really healthy, I don't treat them. But I can see if they are this little bit here, I want to have it. Of course I do. Thank you very much. You can talk to me later.